Günaydın arkadaşlar. Bugün 12 Eylül sabahından sizlere merhaba. Şu anda gördüğünüz gibi Sarıkavak dinlenme tesisi var. Denizli'nin ilçesi Kale'nin girişinde Denizli'ye giderken burada dün akşam mola verdik. Yol artık böyle sağa sola kaymaya başlamıştı. Dedim burada bir mola verelim. Hem bir şeyle atıştırırız. Burada pide, çorba ünlü diyorlardı. Burada da işte buranın sahibi Erol Bey var. Biraz sohbet ettik. İlginç bir hikayesi var. Onu da sizlerle paylaşacağım biraz sonra. Biraz da neleri var neleri yok onları bir gözden geçireceğiz. Bir bakarız olmazsa gelirkenki girişi Denizli'ye giderken. Evet, bir bakalım. Evet arkadaşlar, size bahsetmiş olduğum Erol Bey'le sizi şimdi tanıştıracağım. Evet Erol Bey, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Bize kendinizle ilgili bir kısa bilgi verebilir misiniz? Dün gece arkadaşlara bahsettim, ilginç bir hayat hikayeniz olduğunu ama bize özetleyebilirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Vallahi biz Kaleliyiz, Kale'nin Denizli ilçesinden. Biz burada yaşıyoruz, burada doğduk, burada büyüdük. Mesleği de burada başladık. Kendimiz pideciyiz, çorba, her şey var bizde, ızgara olsun. Kale'nin meşhuru, biberimiz meşhurdur. Her yıl biber festivali yapılır Kale'de. Zaten bu biberi kim yerse yesin hayran kalır. Çok lezzetlidir. Kale'nin yöresel yemeğidir. Kızartması olur, biber tatarı olur. Çok lezzetlidir. Yani herkese tavsiye ederiz. Bu yoldan kim gelip geçerse. Buraya siz burayı açmadan önce ne iş yapıyordunuz? Oradan kısaca bahsedebilir misiniz bize? Vallahi biz ortaokuldan ayrıldıktan sonra, bitirdikten sonra artık bu mesleğe başladık. Yani bu meslekte de temelinden zirvesine kadar bir başka yerde işçi olarak çalıştık. Yani 19 yıl bir işçiliğimizi geçti. Daha sonra işte kendimiz de bu meslekte artık yeter dedik. Bu işi biraz kendimiz yapalım, kendimiz başaralım düşüncesiyle artık bu iş yeri bize nasip oldu, vesile oldu. Artık bu iş yerinde de kendimizi, mesleğimizi nasıl güzel yaparız, nasıl özenle müşterilere hizmet veririz düşüncesiyle iyi çalışmalar yaptık ve bunun karşılığında müşteri potansiyeli gün geçtikçe artmasıyla aldık. Yani kazancımız da iyi. Yani memnunuz yani şu an halimizden ve iyi ki bu mesleğe başlamışız ve bu meslekte de insana hizmet etmekten çok mutluyuz. Böyle hayata yeni başlamış gençlere vereceğiniz öğütlerden bir tanesi ne olabilir? Vallahi işini severek yapmaları, işini temiz yapmaları, artık işin aşığı olması lazım bana. Her şeyin sevgisi, saygısı, yani en önemlisi işini severek yapması ve çalışması istikrarlı bir şekilde. Hiçbir zaman ufak tefek de zorlukları görse dahi pes etmemesi ve zaten başarı da geliyor zaten. Sonunda başarı geliyor. Buradaki biberlerinizle ilgili bir festival olduğunu söylemiştiniz. Onunla ilgili kısa bilgi verebilir misiniz? Valla belediye bazında, valilik bazında her yıl bizim burada Temmuz ayının sonu veya Ağustos'un başı, yani daha doğrusu tarlada ürünün ne kadar fazla olduğu, ne kadar kaliteli olduğu zaman belediye, valilik bazında böyle tarlaları gezi yapıyorlar ve festivali oluşturuyorlar. Ve burada da birinciden 20.ye kadar bir ödül veriyor ve çiftçiye destek oluyor. Ve Kale'de herkes muazzam, daha kaliteli, daha iyi böyle organik biber yetiştirmesine vesile oluyorlar ve iyi oluyor yani. Bize eğer uygun bir zamanınızsa şu an tesisi gezdirip kısa bir bilgi verebilir misiniz? Beraber gezebilir miyiz? Zaten şu an sabah kahvaltısı olduğu için yani biberin şu an yeme şeysi fazla olmadığı için sadece görsel resimlerini çekebiliriz biberin yani. Evet, onları göstereceğiz. Zaten bizim internette Kale biberi diye girerlerse Kale'nin
her şekli biberi hepsi var yani. Anladım. Yani kale biberi diye patentlidir bizim kale biberi. Onu kim girerse girsin ekrana çıkar. İçeride restoran bölümünde hangi yemeklerin olduğunu hem görsel hem de anlatım olarak alabilir miyiz? İşte şu sabah saati olduğu için yani yemeklerimizde henüz çıkmadı. Sadece kahvaltı ve çorbamız oluyor. O da Anladım. gelen Hangi müşterilerden. menülerimizde nelerin olduğundan bahsedebilir miyiz peki? Çorbalar olarak mercimek oluyor. Kelle paça, işkembe, tavuk suyu. Bir de yöresel kahvaltı yapıyoruz biz öyle. Baldır, tereyağıdır. Evet, dün o pidenizle birkaç çorbanızı ben denemiştim. Gerçekten inanılmaz lezzetlilerdi. Evet, yani Arkadaşlara iddialıyızdır. da çok teşekkür ediyoruz bu Kalenin bir konuda. de pidesi de meşhurdur yani. Yani biberi, pidesini festival yapmıyoruz ama pidesi de çok meşhurdur yani. Pidesi de. Evet arkadaşlar, kendisine Erol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de size kısa bir süreliğine buradan görüntüler aktaracağım. Kendisiyle vedalaşıp biraz sonra kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltıdan da size birkaç enstantane vermeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Kendisine sağ olun efendim. Kendisi yoğun olduğu için fazla tutamıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet. Bunlar çabuk pekmezle ile ilgili bölümler. Şuradan biberlerimize bakalım. Evet. Evet, bunlar da Denizli'nin ünlü biberleri. Şu biberden, patlıcandan, şu biber ve diğer patlıcanlar biz de bayağı aldık. Her yaz geldiğimizde bunları alırız. Gerçekten çok lezzetliler. Özellikle bu biberler yağ böyle 5-10 saniye kızgın yağ atılıp çıkartıldığında harika bir sabah kahvaltılı veya akşam her türlü yemeklerinizde yoğurtla birlikte meze olarak da kullanılabiliyor. Evet, buranın ünlü diğer kurutulmuş patlıcanları bunlar. Arkadaşlar günaydın. Afiyet olsun. Günaydın efendim. YouTube kanalım için bir burayı tanıtım videosu çektik. Erol Bey'le de tanışma şansımız oldu buranın sahibiyle ilgili. Burada da sizi görünce eğer izin verirseniz buranın yemeklerinin tadı ve güzelliğiyle ilgili veya herhangi bir görüşünüz varsa onu almak isterim. Kim isterse bana bu konuda bilgi verebilir mi acaba? Kaptanımız versin. Devamlı şey yapıyor. Hareket edip götürüyorlar buraya. Müsaitseniz sizden bilgi alabilir miyiz burayla ilgili? Önce isminizi alabilir miyim? İsmim Osman Durmaz. Devamlı uğradığımız bir yer. Yemekleri çok güzeldir. Pidesi daha güzeldir. Evet, dün de biz hanımla beraber Evet, pidesini pidesi tattık. abi. Gerçekten çok güzel. Burada konaklama imkanımız oldu. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Biz arı çekiyoruz, kaptanız. Arı çekiyorsunuz. Erol Bey de der, genelde arıcı arkadaşlar da Evet. buraya çok uğruyor. uğruyor diyorlar. Buradan memnunsunuz. Memnunuz. İnsanlara buradan Marmaris'ten gelip de Denizli'ye doğru gidecek olanlara öneriyorsunuz. Evet, herkese öneriyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rahatsız ettik İyi sizleri. günler. Teşekkürler. İyi günler Kuru diliyoruz. biberleri de çok meşhurdur. Evet, onu bahsettim. Kuru Biz biberleri. aldık da hatta hanımla beraber. Her geldiğimizde de alırız. Özellikle böyle kızgın yağ attığınızda Evet, evet. çıtır çıtır oluyor Çıtır ya. çıtır olur. Kışın yemesi çok Evet. böyle. Biz yoğurtlama deriz. Onun üstüne dökersin. Aynen, Böyle aynen. yağının. Onu meze olarak falan da Evet, kullanıyorlar kullanırsın. böyle. Vallahi arkadaşlar kıymetini bilin. Çok güzel bir yeriniz var. Evet. Allah muhabbetinizi bozmasın inşallah. Sağ ol, sağ ol. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Belki bir gün bir yerde tekrar Erol Bey'e bildireceğim. Siz de seyredersiniz. İnşallah. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, bunlar da ünlü toz
Pul biberler. Evet. Erol Bey, bunu nasıl pis pişiriyoruz? Bize anlatabilir misiniz? Karabiberi biz bunu yazdan yeşilden ipe dizeriz. Böyle 1,5 ayda bu yeşilden kırmızıya döner. Kırmızıdan sonra böyle kurur. Kuruduktan sonra biz bunun iki türlü kızartması var. Biri haşlatarak o yumuşak olur. Ama biz genelde ayçiçek yağında böyle chips gibi yaparız. Bunu 2-3'er parçalarız. Çekirdeğin sapını atarız. Siz evde yapacağınız için Arkadaşlar, bu aşamada Erol Bey'den de özür dileyerek elde olmayan teknik bir aksaklıktan dolayı ses kaybı yaşandığı için çok kısa bir süreliğine güzel görüntüleri de kıyamadığımdan videoyu kesmek yerine kendisinin görüntüleri eşliğinde sizlere kale biberiyle ilgili bilgiler vermeye devam etmek istiyorum. Erol Bey burada kale biberinin Allah'ın kendilerine verdiği çok güzel nimetlerden biri olduğunu belirtti. Yine kendisinin burada bize bahsettiği biber kızartmasıydı. Ki bu biberin kızartma aşamasında biber kızgın yağ atıldıktan sonra birkaç saniye içerisinde tekrar alınması gerekiyor. Aksi takdirde yanabiliyormuş. Bunu biraz da tecrübeyle elde ediyormuşsunuz. Yapılmış halini videonun sonlarında kahvaltı görüntüleri eşliğinde sizlerle paylaşacağım. Yine bu biberin faydalar arasında sayılacak birçok özellik var. Evde dolaplarımızda eksik olmayan bu besin, protein ve diyet lifleri açısından zengin bir içeriğe sahip olan bu biber, eski çağlardan beri yemeklere tat vermek amacıyla kullanılmakta ve hastalıkların tedavisi için de alternatif tıpta da kullanılmaya devam etmekteymiş. Bazı hastalıklara yakalanma riskini azaltırken bazı hastalıkların ise tedavisine yardımcı olmaktaymış. Şöyle özetleyecek olursak tam bir vitamin deposu, 19 ayrı vitamin ve mineral içeren kale biberinin en önemli özelliklerinden birisi sinir ve sindirim sistemine de iyi gelmesidir. Enerji, karbonhidrat, protein, yağ, sodyum, kalsiyum, nitrat, fosfor, potasyum, magnezyum, bakır, demir, mangan, çinko ve bor bakımından zengin bir ürün. Zayıflamaya yardımcı olmakta, uygun miktarda tüketildiği takdirde uzun süre boyunca tok kalmasını sağlamakta, kanamaya karşı etkili, damardaki yumuşamayı da önleyiciymiş. Antioksidan özelliği sayesinde özellikle kış aylarında görülen nezle, grip gibi hastalıkların hem önlenmesine hem de tedavisine yardımcı olmaktaymış. Ciltte de meydana gelmesi muhtemel sarkma ve kırışıklık için de problemlerin çözümünde yardımcı olmaktaymış. Bu arada sizlere yine görüntü eşliğinde buranın meşhur bir yemeği olan biber tatarı ile ilgili bilgi aktarmış olayım ki bununla ilgili bilgiyi link olarak aşağıda sizlere bırakacağım. Bu tarif yardımıyla da evde kendinize belki de daha önce hiç tatmadığınız bir lezzet hazırlayarak dostlarınız ve sevdiklerinize bu servisi yapabilmenin mutluluğunu yaşamış olacaksınız diye düşünüyorum. Evet, Şimdiden arkadaşlar. afiyet olsun. Kahvaltımız geldi. Bu şekliyle. Bir de kahvaltıları. Bakayım şimdi. Nasıl gözüküyor Umut Hanım? Güzel mi? Evet, Zeytinlerin nasıl tadı? çok güzel. Lezzetli. Evet, dün pidelerini yedik. Gayet güzeldi değil mi? Evet. Bugün de mantarlı kaşarlı yaptırdık. Ek olarak bir de sucuklu kaşarlı var. Sucuklu kaşarlı, mantarlı kaşarlı. Güzel. Bir bakalım. Şu mantarlı kaşarlı nasıl? Kalenin ünlü biberimiz de geldi. Gerçekten. çay alırız. Teşekkürler abi. Oo. Harika. Vallahi yaşadık. Bakalım. Acıdır hemen yeme. Arkadaşlar resmen ağzınızda dağılıyor. Bu nasıl biberdir? Bu nasıl biber közlemedir? Çıtır çıtır gerçekten inanılmaz bir lezzet var. İnanılmaz bir lezzet var. Teşekkürler.
Şu sucuklu yumurtaya da bir bakalım. Çok lezzetli ya. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İnanılmaz lezzetli. Yemin ediyorum sabah sabah var ya yok biz tekrar kilo almaya başlayacağız sanıyorum, evet. Müsaade ederseniz biz de kahvaltını yapıp yola çıkacağız. Tüm arkadaşlara Marmaris'ten gelip Marmaris istikametinden gelip deniz istikametine giden tüm seyahat eden arkadaşlarımıza buradaki Sarıkavak tesislerinde mutlaka durup bu pide çeşitlerini ve kahvaltı tabağını mutlaka tatmalarını öneriyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Tekrar birlikte olmak üzere diyorum. İyi günler.